Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, unsuz, yumurtasız, orijinal Şam tatlısı yani bir diğer adıyla şambali tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Tatlımın harcını hazırlamak için karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı toz şekerini alıyorum. Üzerine yarım kilo irmik ekliyorum. Yani yaklaşık 3,5 su bardağı kadar geliyor. 500 gram suluca kısımlarıyla birlikte yoğurt ekliyorum. Bu da yaklaşık 2,5 su bardağı kadar geliyor. Bir silme tatlı kaşığı karbonatın üzerine birkaç damla limon damlatarak harcımın içerisine ekliyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Daha sonra çırpıcı ile iyicene karıştırıyorum harcımı. Bakın iyicene karıştırdım. Dikdörtgen borcamı margarin ile yağladım. Üzerine karıştırmış olduğum irmikli harcımı döküyorum. Kaşıkla düzeltiyorum üzerini. Tam güzel düzeltebilmek için ben hamur kesme aparatını ıslatarak bu şekilde düzeltmeye çalıştım üzerini. Siz de spatula ile de yapabilirsiniz bu işlemi. İyicene düzelttim. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar pekmezi bir kasenin içerisine aldım. Yumurta fırçasıyla üzerine ince bir tabaka halinde sürüyorum. Çok fazla değil. Pekmez sürmemin nedeni tatlım piştiğinde çok daha güzel bir kızarmış hal alıyor. Çok da güzel bir lezzet de veriyor pekmez aynı zamanda. Bunun için kullanıyoruz. Daha sonra dilimlere kesmiyorum. Tam olarak kesmiyorum. Sadece yerlerini belirliyorum. Çünkü üstüne fıstıkla süsleme yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi belirledim. Tam olarak kesmedim. Tuzsuz yer fıstığının kabuklarını soydum. 2'ye böldüm. Her bir dilime 3'er tane olarak yerleştiriyorum. Tatlım artık fırına vermek için hazır. Ama fırına vermeden önce 1 saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra pişireceğim tatlımı. Sizin de vaktiniz yoksa en az yarım saat bekletmenizi tavsiye ederim. Tatlımı 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişiriyorum. Tatlım fırında pişerken bu sırada şerbetimi hazırlamak istiyorum. Tencerenin içerisine 5 su bardağı toz şekeri aldım. Üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. Kaynayana dek karıştırıyorum. Ara ara harlı ateşte tutuyorum. Bakın kaynamaya başladı. Çeyrek limonu suyunu sıkarak kabuğuyla birlikte içerisine atıyorum. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar şerbetimi kaynatıyorum. Evet, şerbetimi 15 dakika orta ateşte kaynattım. Artık hazır. Tatlım da nar gibi kızardı, fırından çıktı. Fırından çıkardım tatlımı. İlk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Yani 5-10 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra üzerine sıcak olan şerbeti hiç bekletmeden üzerine döküyorum. Şerbet size fazlaymış gibi gelebilir. Fazla gelmiyor. Hepsini çekecektir ilk yarım saat içerisinde, merak etmeyin. Bu tatlı şerbeti seven bir tatlıdır çünkü. Tüm şerbetimi üzerine döktüm. Şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Yarım saat içerisinde zaten şerbetini çekiyor. Daha sonra oda ısısına geldiğinde üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık en az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ediyorum. Ve hatta vaktiniz varsa bir gün önceden hazırlayın ve üzerini streç filmle kapatıp bir gece buzdolabında bekletirseniz ertesi günü çok daha lezzetli olacaktır. Çünkü hemen şerbetini çektiği aşamada servis etmek isterseniz tatlınız dağılacaktır. Tabii ben sizlere göstermek açısından çok fazla bekletemedim. 1-2 saat kadar beklettim. O yüzden birazcık servisi zor oldu. Çünkü dağılıyor beklemezse. Bakın daha önce kesik atmış olduğum yerlerden tekrar bıçakla keserek tatlılarımı çıkarıyorum. Harika lezzetiyle Şam tatlım, şambali tatlım servis için hazır. Sizlere de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok harika bir tatlı ve pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.